Kreş örgü atölyesinden herkese merhaba. Bugün ördüğüm yeleği tek parça bir biçimde öreceğiz. Yaklaşık 2,5-3 yumak small bedenler için. Ben 4 numara tığ kullandım. Orta kalınlıkta bir ip kullandım. Modeli nasıl başlayacağız ve nasıl ölçü alacağız onu anlatacağım şimdi size. Kalın bir iple göstereceğim daha iyi anlaşılması için. Siz dilediğiniz ip çeşidiyle yapabilirsiniz. Zincir sayısı vermeyeceğim. Çünkü her ip kalınlığına göre atacağımız zincir sayısı değişecektir. Modelimizi kurmaya başlamadan önce dikkat etmemiz gereken bir tek şey var ki o da zincir sayımızın yani trabzan sayımızın 3'ün katları artı 1 olması gerekiyor. Mesela 90 3'ün katı, 3'ün 30 katı, 3'ün katı 91 tane trabzan yaparsanız model tam oturur. Aksi takdirde artan trabzan kalır. O da hoş bir görüntü oluşturmaz. 3'ün katları artı 1. Yeleğimize başlarken böyle upuzun bir zincir çekiyoruz. Zincirimizi çok sıkı çekmeyeceğiz. Ölçüyü vücudumuzda şu şekilde alacağız. Dediğim gibi zincir sayısı vermiyorum. Göğüs çevrenizde şöyle birleştiriyorsunuz çektiğiniz zinciri. Şimdi ben küçük bir model üzerinde göstereceğim. Bu daha büyük bir zincir olacak büyük ihtimalle sizin için. Göğsünüzün üzerinde şöyle hafif üst üste binecek. Çok az 1-2 santim kadar göğüs çevrenizde üst üste binecek. Bu sizin için uygun ölçü bu demektir. Göğüs ölçüsünde biraz üst üste bindiğinde sizin için uygun ölçüyü bulmuş olacaksınız. Modelimiz için temel bir sıra oluşturuyoruz ilk başta. Çünkü ben püskül kullandım. Püskülü daha kolay yerleştirebilmek için trabzanlı bir zemin olmasını istedim. 3 zincirle başlıyorum. Her bir zincir boşluğuna bir tane trabzan yapıyorum. Bakın her bir zincir boşluğunun içine bir tane trabzan yaparak temel bir sıra oluşturuyorum burada. Kalın bir iple gösterme sebebim modelin kolay anlaşılabilmesi için. Temel bir trabzan sırası oluşturduktan sonra şimdi birinci sıra metodunu anlatacağım. Model 2 sıranın tekrarı şeklinde olacak. Birinci sıra ve ikinci sırayı sürekli tekrar ederek yukarıya doğru ilerleyeceğiz. Kol altına gelene kadar sizin yapacağınız iş uzun bir zincir üzerinde, az önce bahsettiğim gibi ölçüsü alınmış kocaman bir zincir üzerinde çalışacaksınız. Ben şimdi çok küçük bir model üzerinde gösteriyorum. 3 zincirle yukarı çıktım. Hemen bakın şuraya bir tane trabzan yapıyorum yan boşluğa ve modeli kurmaya başlıyorum. Bu bizim kenar görüntümüzün düzgün olması için gereken başlangıç 2 trabzanımız. Sonrasında model kuruluyor. İpi tığın üzerine alıyorum. 1, 2, 3. boşluğa bir tane trabzan. Aynı boşluğun içine bakın aynı boşluk içindeyim. İkinci trabzan. Aynı boşluğa 3. trabzan. Bu şekilde hepsi aynı boşlukta. Bir tane zincir. İpiniz ince ise tığınız 3-3,5 numara ise 2 zincir yapabilirsiniz bunu. Tekrar aynı boşluğa 3 trabzan daha yapıyoruz. Bakın bütün bu istiridye modelini tek bir boşluk içinde çalışıyoruz. Bir boşluğun içine 3 trabzan, 1 zincir, 3 trabzan. Bir tane zincir çektim. Bir boşluk, atlayacağım boşlukları gösteriyorum. Bir boşluk, 2 boşluk, 3. boşluğa batıyoruz. Bu şekilde çekiyoruz ipimizi. Tekrar bir zincir. 1, 2, 3. boşluğa tekrar atlayıp istiridye modelini oluşturuyoruz. İstiridye modelini 3 trabzan, 1 zincir, 3 trabzanı aynı boşluğa batarak oluşturuyoruz. 1, 2 ve 3. Tekrar yine bir zincir çekiyorum. 1, 2, 3. boşluğa battım. Bir zincir ve yine 1, 2, 3. boşluğa istiridye modelini 3 trabzan, 1 zincir, 3 trabzanı aynı boşluğa batarak ilerleyeceğim. Bu metodu sıra sonuna kadar tekrar edeceğim şimdi. Ve sıranın sonuna geldiğinizde
İpi tığın üzerine alıyorsunuz. 1, 2 boşluk atlıyorsunuz. 3. boşluğa bir trabzan. 4. boşluğa bir trabzan yapıp yukarı çıkıyorsunuz. Başlangıç 2 trabzan, bitiş 2 trabzan. Sonrasında hep başlangıçları 3 zincir ve bu ikinci trabzanın tepe noktasına yapacağınız, bakın şuraya değil, şuradaki trabzanın şu tepe noktasına yapacağınız bir trabzanla başlıyorsunuz. Sonra ipi tığın üzerine alıyorsunuz ve buradaki boşluğun içine 1, 2, 3 trabzan, bir zincir ve yine aynı boşluğun içine 1, 2, 3 trabzan yapıyorsunuz. 3 trabzan. Sonra 2 tane zincir çekiyorsunuz ve diğer boşluğa, buradaki boşluğa atlıyorsunuz. Bakın bir önceki sırada bir zincir, bir sık iğne, bir zincir şeklinde aralardan geçiş yapmıştık. Bu sırada 2 tane zincirle yapıyoruz ve bu istiridyelerin ara boşluğunu yine 3 trabzan, bir zincir, 3 trabzanla dolduruyoruz. Tekrar bakın yine 2 tane zincir çekiyorum ve buraya atlıyorum. Metodu tekrar ediyorum. 3 trabzan, bir zincir, 3 trabzan. Sıranın sonuna geldiğimde hiç zincir çekmeden bakın 2 trabzan var. 2 trabzanın tepe noktasına 1 ve 2. 2 tane trabzanla başlamıştım. Yani 3 zincir, 1 trabzanla başlamıştım. Kenarların düzgün olması için tekrar 2 trabzanla bitirdim. Başlangıcımız hep aynı. 3 zincir, 1 trabzan. Ve buraya atlıyoruz. Metodu tekrar ediyoruz. Şimdi aynı 3 trabzan, 1 zincir, 3 trabzanı yaptıktan sonra ilk sırada ne yaptıysam onu yapacağım. 1 zincir, 1 sık iğne, 1 zincir ve bu şekilde. Bir zincir batıyoruz. Bu ara geçişimiz. Tekrar bir zincir. Metot bu şekilde devam edecek. Sıra sonuna yine 2 trabzanla bitireceğiz. Sonraki sırada da şu iki istiridyenin arasına tıpkı ikinci sırada yaptığımız gibi 2'şer tane zincir çekerek geçiş yapacağız. Yani birinci sırayı ve ikinci sırayı tekrar izlerseniz o metotları tekrar ederek model boyunca ilerleyebilirsiniz. Evet, bakın şimdi böyle upuzun bir parça ördüm. Püsküllerini de yaptım bu arada. Püskül yapmak zorunda değilsiniz. Ben püskülü daha çok seviyorum, yelekleri. Şimdi püskülü yapınca biraz uzun oluyor tabii ki. Buradan itibaren kol altına kadar ölçtüm. Bu kadar örmem gerektiğine karar verdim. Burada kol altına kadar ne kadar örüyoruz sizin kararınız. Yani boyunuza göre değişir. Sizin tercihinize, zevkinize göre değişir. Ben püskül yaptığım için kısa bir parça ördüm. Hem bu eğer çok fazla ip kullanmak istemiyorsanız da bir avantaj püskül yapmak altına. Şimdi kol ve arkayı öreceğiz. Kol kesimlerini nasıl yapacağız onu böyle göstermek istedim. Bakın upuzun bir parça. Burada bazı işaretlemeler yaptım. Bunlar nedir? Şimdi anlayacaksınız. Şöyle döndürdüğümde, böyle döndürdüğümde bakın birleşecek. Hatta hafif üste binerse daha iyi olur ama ben biraz dar örmüşüm. O yüzden hafif üstüne bindirmek istemedim. Buradan itibaren, bakın arkada da işareti var. Şu arka işaretlemelerden itibaren şuradan şuraya kadar arkayı öreceğim. Ama arkayı örerken bir şeyler yapacağım, ona bakın, dikkat edin. Buradan buraya kadar şu bölümü ve şu bölümü iki ön kanat olarak öreceğim. Bu ara boşluklarda kol altı. Buradan buraya kadar arkayı öreceğim. Şimdi sonra da ikinci çengelliğinden itibaren burada kol boşluğundan buraya kadar da önleri öreceğim. Şimdi arkayı nasıl örüyorum onu göstereceğim size. Buradan başlayacağım arkayı örmeye ve buraya kadar.
Bakın tam ortayı işaretledim. Burası kol boşluğum, şu ara kol boşluğum. Burada bu istiridye görüntüsünü yapacağım ama kenarların düzgün ilerlemesini istiyorum. Kenarların düzgün ilerlemesi için burada hatırlarsanız böyle bu şekilde trabzan yapmıştık. Aynı şeyi buraya da yapacağım. Ama bu tam ortanın şöyle iki yan boşluğu, bir boşluk değil, ikinci trabzanın tepe noktasından tığımı geçiriyorum. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Normalde 3 zincirle başlıyorduk başlarda biliyorsunuz. Şimdi biraz eğim olduğu için burada büyük tuttum zincirin sayısını. Bu sıraya özel bu. Normalde bundan sonraki sıralarda yine 3 zincirle yukarı çıkıp yanına normal bir ikili trabzan yapacağız. Ama şimdi bu sıraya özgü olarak 2 defa doluyorum ve yanındaki boşluğun içine üçlü trabzanı yaptım. Ama sadece bu sıraya özgü bir görüntü olacak bu. Hatta bunu zincirin olduğu boşluğa, aynı boşluğun içine yaparsanız arada biraz boşluk bırakmak daha güzel bir görüntü ortaya çıkaracak. Böyle bu şekilde. Şimdi buradaki artık bu çengelli iğneyle işim kalmadı. Bunu kenara bırakalım. Bu istiridyelerin orta boşluğuna yine 1, 2, 3. Bir zincir, 1, 2 ve 3. Bakın kenarda böyle bir düz görüntümüz oluştu. Ve yine hiç 2 tane zincir çekerek bu boşluğa atlıyoruz. Bakın burada en son bir zincir çekip bir sık iğne, sonra tekrar bir zincir çekmişim. Şimdi 2 zincirle normal modelimi bu şekilde, şöyle göstereyim, normal modelimi bu şekilde ilerletiyorum. Altında koyu renkle daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum şimdi. Normal bu şekilde devam edeceğim. Bir zincir ve yine boşlukları 3'er tane trabzanla dolduruyorum. Sıramız bitene kadar, nereye kadar? Şu ilk çengelli iğnenin olduğu bölüme kadar. Çengelli iğnenin olduğu bölümde bitiriyorum artık. Bir istiridye yaptım buraya ve tekrar kenara 2 trabzan yapmam lazım düzgün gözükmesi için. Hiç zincir çekmiyorum. Bir boşluk atlıyorum. İkinci boşluğa 2 defa doluyorum. 1, 2, 3 üçlü trabzan ve tekrar yine aynı boşluğun içine bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Bunlar artık kenar olacak. Şimdi normal artık modelimi ilerleteceğim. Bu iki bölümün arasında bakın şuraya kadar döndüm. Sadece arkaya örüyorum. Normal modelimi buradan buraya nasıl yaptıysam başlarda 3 zincir ve bir ikili trabzan, bakın üçlü trabzan değil, ikili trabzan yaptım 3 zincirden sonra. Normal modelimi ilerleteceğim. Sıranın sonunda da son istiridyeyi yaptıktan sonra yanına 2 tane ikili trabzan, üçlü trabzan değil, ikili trabzan yaparak normal modelimi yürüteceğim. Arka tarafı omuza ulaşana kadar, yani herkesin ölçüsü farklı olduğu için bir santim sayısı vermeyeceğim. Omuzunuza ulaşana kadar kol altında bir 2-3 parmak boşluk bırakın ki rahat hareket edebilmek için. Bakın şimdi arka tarafı bu şekilde uzattık. Burası bizim sırt kısmımız olacak. Fakat bu modelde şöyle bir problem var. Yukarısı böyle kavisli olduğu için birleştirme tarafında problem yaşayabilirsiniz. O yüzden burayı düz hale getirmek için birazdan bir teknik göstereceğim. Sonra kol kısımları nereye yapacağız? Kol kısımlarını da buradan buraya ve buradan buraya öreceğiz. Az önce de belirttiğim gibi son sırayı düz hale getireceğiz. Bunun için 5 tane zincirle başlıyorum. Hatta 6. Şuraya battım. Şöyle battım. 7 de yapabilirsiniz eliniz sıkıysa. Buradan buraya atlayacağım şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şuraya atladım. Bunu kendiniz belirleyin zincir sayısını ipinizin kalınlığına göre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 böyle
Şunların orta noktasına batarak 7'şer ya da 8'er zincirle burayı düz bir hale getiriyoruz. En sona geldim. Tekrar yine bakın 7 ya da 8 zinciri çekiyorsunuz. Sonra 1, 2, 3, 4 zincir çekip 2 defa dolayıp şuradaki son noktadan 1, 2, 3 şeklinde çıkarıyorsunuz. Burada böyle bir görüntü oluşuyor. Şimdi ipi kesiyorum. Ve yanları örmeye başlayacağım. Yani ön kanatları öreceğim şimdi. Burası bakın yeleğimizin şöyle göstereyim. Ön tarafı olacak. Arkayı bitirdik. Ön taraftayım. Burada işaretlemiş olduğumuz çengelli iğneyle işaretlemiş olduğumuz alanı hiç bırakmıyoruz. Şurada kol boşluğumuz vardı hatırlarsanız. Evet, bu bizim yeleğimizin arka sırt kısmı. Bakın bu sırt kısmı böyle. Bu da ön kanatın sağ tarafı. Şimdi burayı iyi dinlemenizi istiyorum. Çünkü burada uyguladığımız metodun aynısını sol kanatta da uygulayacaksınız. Onu anlatmayacağım. Burada ne uyguladıysak orada da aynısını uyguluyorsunuz. Burası dediğim gibi sırt kısmı. Burası kol altı. Ben kol altında şöyle bir tane istiridyelik pay bıraktım. Ama siz large ya da x large bedenseniz ya da ince bir ip kullanıyorsanız, benim kullandığım ipten daha ince bir iple örüyorsanız, mesela kotonla, mesela merserize ile örüyorsanız, small ve medium bedende 2 tane istiridye bırakmanız lazım. Large'da 3 ya da 4 tane bırakmanız gerekiyor. Ne yapacağız? Bir tanelik ya da 2 tanelik pay bıraktıktan sonra diğer bölümün orta kısmından tığımı geçiriyorum. Onu şöyle bir döndürüyorum. Anlamanız açısından, arka kısmı görmeniz açısından döndürmüştüm. Şöyle yapalım. Şöyle döndürdük. Arada kol altı payımız. Burası dediğim gibi sırt kısmı. Buraya 3 tane zincir çekiyorum. Sonra ilk trabzanın üst noktasına bir trabzan, ikinci trabzanın üst noktasına bir trabzan. Şimdi ben burada bir sıra daha arttırdım. Bana kısa geldi yaptığım yelek. Sonradan söktüm arkayı, tekrar bir tane daha sıra yükselttim. O yüzden böyle bir şey denk geldi. Şimdi burada sizin 2 zincirli kısım da denk gelebilir. Bir zincir sık iğne, bir zincir şeklinde kısım da denk gelebilir. Ne denk geliyorsa, yani 2 zincir üzerine biliyorsunuz bir zincir, bir sık iğne, bir zincir yapmıştık. Sizin 2 zincir denk geldiyse 2 zincirle buraya atlayın. Buraya, şimdi burada böyle bir kolun altında kol kesimi yapıyoruz. Bir eğim oluşturmaya çalışıyoruz. Yine normal 3 trabzan, 1 zincir, 3 trabzan yapıyoruz. Ara boşluğa da ya 2 zincir denk geldiği şekle göre ya da 1 zincir batıyoruz ve 1 zincir çekiyoruz. Şimdi sıranın sonuna kadar gidiyoruz. Buradan başladık. Burada bir kol altı payı bırakmıştık. Buradan başladık, geldik sıra sonuna. Ve buraya 2 tane trabzanımızı her zaman yaptığımız gibi sıra sonlarında yine yapıyoruz. Döndük. Şimdi yaka açacağız. Burada ön kanat olduğu için buradan yakamızı açacağız. Nasıl yapacağız? Onu göstereyim. 1, 2, 3 zincirle şuraya bakın 1, 2, yani ortalarda bir yere atlayabilirsiniz. Hafif bir eğim oluşturuyoruz. Sonra buraya bir tane sık iğne. Buraya da yine bir tane. Tam ortaya battım bakın. Ve 1, 2, 3 zincir. Sonrakini ilk trabzanın tepe noktasına, sonrakini bir sonraki trabzanın tepe noktasına yapıyoruz. Bakın şimdi 2 zincir çekmemiz gerekiyor.
modelimiz gereği bir sırada 2 zincir, bir sırada diğer türlü yapıyorduk. Normal yine buraya metodumuzu tekrar ederek devam ediyoruz. Burada bir eğim oluşturduk sadece. Yine 2 zincirle ya da bir zincir, bir batıyoruz bir zincirle. Normal sıra sonuna kadar geleceğiz. Buradaki sıramızın sonuna kadar. Şu noktaya kadar geleceğim. Ve sıra sonuna geldim. Burada bir eğim yapmıştık hatırlarsanız. 3 tane trabzan vardı. Şimdi sondan ikinci trabzanın tepe noktasına, arada hiç zincir yok. Bakın bir tane zincir çekebilirsiniz. Buraya sondan ikinci trabzana bir tane trabzan yapıyorsunuz. En son trabzan noktasına da bir trabzan yaptıktan sonra böyle bir görüntü oluşuyor. Eğer large bedenseniz bir istiridye daha eksiltebilirsiniz buraya. Bir tane daha eksiltme yapabilirsiniz burada. Onu da nasıl yapacaksınız? Şimdi buradan dönerken burayı bu şekilde bitirmeyeceksiniz de şöyle bitireceksiniz. Bakın şöyle bitireceksiniz. Sonra sık iğne ile bu ortaya çıkıp tekrar buraya 3 tane trabzan yapıp buralara istiridye yaparak devam edeceksiniz. Yani burada uyguladığınız metodu uygulayacaksınız. Ama bitirişini böyle yapacaksınız large ve x large bedenseniz. Yani bir tane daha ya da 2 tane daha eksiltebilirsiniz bu metotla. Şimdi ben normal metodumu anlatayım. Medium ve small bedenler için 2 trabzanla bitirdim. Dönüyorum. 3 tane trabzanla. Artık bundan sonra ne yakada ne de kol altında hiçbir eksiltme yapmayacağım. Çünkü gerek yok. Burada bayağı bir açıklık oluşuyor ipim kalın olduğu için. Dediğim gibi ipiniz ince ise, bedeniniz büyükse daha çok sayıda eksiltebilirsiniz. Bundan sonra buralarda normal metodumuz neyse onu uygulayacağız artık hep başta ve sonda. 2 trabzanla başlayacağız, 2 trabzanla bitireceğiz. Aralara da istiridyemizi yapacağız. Hiç zincir çekmedim. Hemen normal yine metodumu uyguluyorum. Bir zincir araya, 3 tane trabzan buraya. Sıra sonuna geldim. Burada da bakın 3 tane trabzanım var. Sadece burada bir zincir, buraya özgü olmak üzere bir zincir. Sondan 2 trabzanın tepe noktasına birer trabzan yaparak ilerliyorum bu şekilde. 1, 2, 3 zincirle döndüm. Buraya bir trabzanı yaptım. Ve yine modelimi hiç bundan sonra bir eksiltme ya da yeni bir şeyler yapmadan modelim neyi gerektiriyorsa 2 trabzanla başlıyorum, 2 trabzanla bitiyorum. Aralara da normal modelimi uyguluyorum. Nereye kadar? Burada arka tarafı kaç sıra ördüysem bunu da o kadar sıra örüyorum. Biraz uzun örmenizi tavsiye ediyorum. Kolun rahat hareket edebilmesi için yeleklerde ve hırkalarda kol genişliğini biraz uzun tutmakta fayda var. Evet, her iki tarafı da bu şekilde aynı boyda ördüm. Alttan biraz kol altında rahat hareket etmek için pay bıraktım. Şimdi üstlere yaptığımız bu zincir örgüyü burada nasıl yapacağız? Burada burayla birleştirerek yapacağız. Motif birleştirir gibi. Bu size zor geliyorsa burada uyguladığımız tekniğin aynısını aralara 6, 7, 8 zincir çekerek uygulayın ve dikin. 2 parçayı böyle döndürüp dikebilirsiniz. Burası da sökülmüş. Şuradan bakın burayı dikebilirsiniz. Ama ben motif birleştirir gibi birleştireceğim şimdi ve size göstereceğim nasıl olduğunu. Şimdi arka tarafı ve ön kanatları nasıl birleştireceğiz onu göstereyim. Burada bitirdiniz. Şöyle getiriyorsunuz. Bakın. Arka tarafın
şu noktasıyla önce bir birleştirme yapın bu şekilde. Bu şekilde bir birleştirme yapın. Hep 7-8 zincir çekmiştik fakat başlangıçta 3-4 zincirlik bir pay vardı. O yüzden 2 zincir çekiyorum. Şu boşluğu ortadan geçiriyorum. Sonrasında 2 zincir çekiyorum ve bunun tepe noktasına batıyorum. Şimdi artık bundan sonra bitirene kadar kaç tane bu istiridye modeli varsa o kadar 1, 2, 3, 4 zincir. Bakın buradaki ara boşluğa bir tane. 1, 2, 3, 4. Sonra şu ortaya bir tane. Sık iğne. Böyle bir motif, şöyle göstereyim. Motif birleştirme gibi bir görüntü ortaya çıkıyor. Tekrar 1, 2, 3, 4. Sadece şu araya, arkadaki ara noktaya batıyorum. 1, 2, 3, 4 ve ön taraftaki istiridyelerin orta noktasına batıyorum. Bu şekilde göstereyim size. Tepedeki görüntü bu şekilde olacak. Ben şöyle yaptım. Burada bakın bitişimiz şu şekilde. Bitişimiz bu şekilde ön tarafta. Burada bir eğim kalması için bu şekilde arkadaki denk gelen istiridyenin ortasından bir geçiş yapıyorsunuz. İkisini birbirine bu şekilde tutturuyorsunuz. Bir zincir çekip ipi kesiyorsunuz ve sonra ipi içeri alıyorsunuz. Ve burada tam yaka bölümünde bu şekilde eğimli bir görüntü oluşuyor. Diğer tarafta da yine aynı noktadan birleştirmeye başlayıp yakanın ön kısmına doğru gelip bu metodu uyguluyorsunuz ve yeleğiniz tamamlanmış oluyor.